Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz süveter modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bakın, yakından görelim. Gerçekten çok şık, çok güzel bir modeli var. Böyle V şeklinde iç içe geçmiş, yani iç içe olacak şekilde devam eden bir örneğimiz var. Gerçekten oldukça kolay bir model. Sizler de eminim çok kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdi modelimize öncelikle lastik kısmından başlıyoruz. Beden genişliğince lastik kısmımızı kaç yaş yapacaksak videonun başlangıç kısmında tablo gösteriyorum. Yaşlara göre kaç santim yapmamız gerektiği ile ilgili tablo var. O tabloya göre kaç yaş yapacaksanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 26 santimlik bir genişlik yaptım. 33 santimlik de bir uzunluğum var. Lastik kısmından başlıyorum. Daha sonrasında beden kısmını, kol kısımlarını ayırıp bu üst kısmını ve yaka kısmını ayırarak süveterimi tamamlıyorum. Kullanmış olduğum malzemelerimi bahsedeyim. Şimdi kartopu Baby One kullandım. Anti-peeling özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metre. 2 yumak kullandım. 2 yumaktan kalan miktarım benim bu ölçülerde bu kadar arkadaşlar. Tığ olarak da 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Sadece yaka kısmında ve kol kısımlarında da 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Malzemelerim bu şekilde. Süveterim, modelim bu şekilde. İnşallah kolaylıkla yapabilirsiniz. Elimden geldiğince kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım. Model hem kız hem erkek için uygundur. İstediğiniz renklerde hazırlayıp kız çocuklarınız ve erkek çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Her bir beğeni ve yorum bizler için çok değerli arkadaşlar. O yüzden destek olursanız çok sevinirim. Takıldığınız bir yer olursa da mutlaka yorumlarda sormayı ihmal etmeyin. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar modelimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başladım. Ne kadar zincir çekiyoruz? Zincir sayımız bel kısmından başlayacağız. Yani beden kısmından başlayacağımız için beden kısmını kaç yaş yapacaksak o yaş ölçüsünde yaş ölçüsü santiminde çekerek başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben böyle uzunlamasına 52 santim birleştirdiğimde de 26 santimlik bir ölçüm var. 1 yaş için hazırlayacağım ben. Süveterimi 1-2 yaş için hazırlayacağım. 26 santimlik bir beden genişliğim var. 2'ye katladığımda bakın açtığımda yani zincirimin uzunluğu 52 santim. Katladığımda da 26 santimlik bir beden ölçüm var. Çünkü biz bunu birleştirerek ilerleyeceğiz. Sizler kaç santim yapmanız gerekiyor? Hemen onu da yine sizlerle paylaşayım. Şimdi şöyle bir ölçü çizelgem var. Burada yaş kısımlarımız mevcut. Bakın burada ay ve yaş kısımlarımız mevcut. İsterseniz bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Şimdi ben 12 ay için yapacağım. 26-28 santim, yani aslında 1-2 yaş için 1-1,5 yaş için diyelim uygun bir ölçü benimkisi. 26 ve 28 santim arasında yapacağım. Eğer 6 ay yapacaksanız 24-25 yapabilirsiniz. 3 ay yapacaksanız 24 yapabilirsiniz. Bakın burada yaş gruplarına göre kaç santim yapmanız gerektiği var. Yani katlanmış halinden bahsediyorum arkadaşlar. 2'ye çekmiş olduğumuz zincirimizin 2'ye katlanmış hali. Mesela 18 ay yapacaksanız 30 santim açılmış halde, yani bütün bir zincir boyundaki halde 60 santim olur. Bu şekilde zincirimizi çekerek yapacağız. Eğer yetişkin yapacaksanız bedeninizi ölçeceksiniz. Kaç santim ise ona göre zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi biz bunu birleştireceğiz. Şöyle düz bir şekilde. Burada benim 120 tane zincirim var arkadaşlar. Zincir sayımı da söyleyeyim. Ama el sıkılığı, ip farklılığı bu sayıyı etkileyebilir. O yüzden çok sayıya takılmadan kendi sayınızı oluşturabilirsiniz. 120 tane zincirim, 52 santim, katlanmış hali de 26 santime denk gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bu şekilde birleşimimizi yaptık. Şimdi iki tane zincir çekeceğim. Bunun üzerine trabzanla ilerleyeceğim. Bakın şöyle tek kanatlarını alarak yapacağım. Yani bu şekilde değil de bütün ilmeği değil de şöyle tek kanatlarını alarak ilerleyeceğim. Esneme payı olsun diye.
Yani şöyle almıyoruz da şöyle tek kanadını alarak ilerliyorum. Burada benim 120 tane zincir çektiğim için 120 tane de trabzanım olacak. Bunu böyle trabzanlarla ilerleteceğim. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda burada 2 tane zincir çekmiştik. Bu 2 tane zincirimle birlikte zincirimin tepesine batarak şöyle bakın birleşimimizi kaydırma tekniğiyle yapıyoruz. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Hatta bir tane. Evet, bir tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi bakın şu şekilde geliyorum. Alttan alıyorum. Yani ilmeğimin altından girdim, diğer tarafından çıktım. Bu lastik yöntemi. Çekiyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yanındaki ilmeğimi bakın örgümün arka yüzünden, arka tarafından geldim öne doğru. İlmeğimin üzerinden geçtim, ipi aldım ve geri çıktım. Ve 2 kere de çıkardım. İpimi doluyorum. Hemen yanındakine geliyorum. Örgümün ön yüzünde ilmeğimin altından girdim. Diğer tarafından çıkarak ipimi alıyorum. Burada da arkadan örgümün arka tarafından geldim öne doğru. Lastik şeklinde süveterimizin etek kısmını lastik yapacağız, dip kısmını. Bir örgümün arka yüzünden geliyorum öne doğru. İlmeğimin üzerinden geçtim, ipi aldım, çıktım ve 2 kere de çıkarıyorum. Örgümün ön yüzünde ilmeğimin altından girdim, ipi aldım, geri çıktım, 2 kere de çıkarıyorum. Lastiğimizi bir ön lastik, bir arka lastik olacak şekilde yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Burada bir tane zincir çekmiştik. Hemen bununla birlikte birleşimimi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum yine. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bakın ön kabartı şeklinde olanlar ve arka tarafta kalan küçük ilmeklerimiz. Ön kabartı şeklinde olanları yine önden alacağız bu şekilde. Örgümün ön yüzünde ilmeğimin altından girerek alacağım. İkili trabzan yapıyorum. Arka tarafta kalan küçükleri de yine örgümün arka tarafından geliyorum. İlmeğimin önünden üstünden geçtim. Aldım ipimi ve 2 de çıktım. İkili trabzan. İpimi doluyorum. Ön kabartı bakın. Ön kabartı. Bunu örgümün alt yüzünden aldım. Yani örgümün ön yüzünde ilmeğimin altından girdim aldım. Buradaki küçük kabartıyı da örgümün arka tarafından öne doğru geliyorum. İlmeğimin üzerinden geçtim ve çıktım. Gördüğünüz gibi lastiğimiz bu şekilde. Şimdi ben bu sıradan hariç bir sıra daha lastik yapacağım. Sonrasında da lastik kısmımızı tamamlayıp örnekli kısımla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 sıra ikinci sıramdayım. Bir sıra daha lastik yapıp gelelim.
Lastik sıramızı tamamladık. 3 sıra lastik sırası ördüm. Toplamda burasının ölçüsü 3,5 santim oldu. Eğer daha büyük yaş gruplarına göre yapacaksanız burayı birazcık daha genişletebilirsiniz. Bu yaş grubunda da yine yapıyorsanız ve eğer sizin için dar geldiyse bu ölçü bir sıra daha artırabilirsiniz. Buranın genişliği size kalmış arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle dibine bir tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Burada bir tane trabzanım olmuş oldu. Bu sırayı bütün ilmeklerimi trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi ikili trabzanlar yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın her bir ilmeğime bir tane trabzan olacak şekilde ilerliyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi örnekli kısımla devam ediyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Burada 1, 2, 3 tane trabzan atlıyorum. 4. trabzanıma tığımı 2 kere doluyorum. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2 tane doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. trabzanımı bu şekilde lastik olarak alıyorum arkadaşlar. Aldım. Hepsini 2 2 çıkarıyorum. Bakın 2, 2 ve 2. Bu şekilde çıkardım. Şimdi burada atlamış olduğumuz bu 3 tane trabzanımız var. 1, 2, 3. Bunlara geri dönüp bunları trabzan olarak yapacağım. Şöyle yatırıyorum. Bakın. İlk trabzanım burada. Şöyle göstereyim. İlk trabzanım burada. Şimdi bakın. İlk trabzanım 1, 2, 3 taneye atladık. İlk trabzanım bu. Hemen şunu yatırıyorum. Buraya batıyorum. Bakın. Zaten şöyle. Bakın zaten burası değil. Bu ilk trabzanımız bu. Hemen buraya bir kere doladım. Trabzan yapıyorum. 1. Yanındakine trabzan yapıyorum. 2. Ve yanındakine de yine trabzan yapıyorum. 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 2 kere doluyorum. Ve aynı lastik yapmış olduğumuz ilmeğe tekrar geliyorum. Bakın alt kısmına. Ve buraya yine bir tane trabzanımızı 2 kere doladık tığımızı. Bakın. 1 2 kere doluyorum. Aynı bu lastiği yapmış olduğumuz trabzanımız bu. Buraya yine lastik olarak alıyorum. Ve 2 2 çıkarıyorum. 2 2 2 3 kere de çıkardım. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın söküyorum. Bu kısmı tekrar gösteriyorum. 2 tane zincir çektik. 2 kere ipimi doluyorum. Bakın zincir çekmiş olduğumuz yeri saymıyoruz. Şöyle şu 3 taneyi atlıyorum. 4. ilmeğimden bakın 1 2 3 taneyi atlıyorum. 4. ilmeğime lastik olarak alıyorum. Şimdi 2 2 çıkaracağım. 2 2 ve 2. 3 kere de çıkarıyorum. Şimdi burada daha kolay bir şekilde göstereyim, buradaki siteyi anlamazsanız hemen şunun bakın şu lastik yapmış olduğumuz bu kısım 1. Buradan geriye doğru sayacağım. Yatırıyorum. Şöyle bir tane tığ alayım, başka bir tığ. Bakın. Bu bacağı bu trabzana yaptık. Hemen buraya bir tane trabzanım gelecek. Bu 1. Buraya bir trabzanım gelecek. Tığımı yatırıyorum. 2 3. Şu 3. saydığımdan geri yaptığımda bu 3. saydığımdan tığımı takacağım arkadaşlar. İpimi doladım. Tığımı takıyorum. Trabzan olarak alıyorum. 1 2 ve bakın 3. hemen bu trabzanımızın baş noktasına denk gelmiş olacak. Bu kısma. 3
2 tane doluyorum yine. Ve bu trabzanımızı bakın aynı lastik yapmıştık burada. Aynı yere hemen bir altına, yani aynı trabzanımızı kısmına hemen yapıyorum. Ve yine 2 2 çıkaracağım. Üçlü trabzan yapacağım. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi tekrar ipimi 2 kere doluyorum. Bakıyorum. 1, lastik yaptığımızın hemen yanındakinden başlıyoruz. 1 2 3. Şuradaki 3 taneye atlıyorum. Dördüncüye lastik olarak alıyorum. Aldım. 2 kere dolamıştım. İkişer ikişer çıkararak üçlü trabzan yapıyorum. Bir kere ipimi doladım. Ne yapıyorum? Şimdi geri geri gideceğim. Hemen bu trabzanımızın ilmeği. Bundan bahsediyorum. Hemen bakın, buna lastik yapmıştık. İlmeğimiz bu. Buradan geri geri sayacağım. Yatırıyorum bunu. 1 2 3. Şuradan bakın, buradan tığımı takacağım. İpimi doladım. Yatırdım ve hemen buradan tığımı takıyorum. Bunu yatırıyoruz alta doğru. Burada trabzan yapıyorum. 1, yanındakine 2 ve yanındakine 3. Bu şekilde yaparsanız daha kolay olur sizin için ve yanlış yapma ihtimalinizi ortadan kaldırmış olursunuz. Tekrar 2 kere doluyorum. Bu lastik yapmış olduğumuz ilmeğimize yeniden lastik yapıyorum bu şekilde. 2 kere dolamayı unutmayalım ve 3 kere de çıkarıyoruz. Bu lastik gibi yaptıklarımızı 3 kere de çıkarıyoruz arkadaşlar. Tekrar 2 kere doluyorum. Lastik yapmış olduğumuzun hemen yanındaki trabzanımdan başlayarak 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncünün hemen şöyle belinden lastiğimizi alıyoruz ve 3 kere de çıkarıyorum. Ne yapıyoruz? Hemen buradan geri geri sayıyorum. 1, bakın lastik yapmış olduğumuzun hemen tepe noktası bu kısım. 1, yatırıyorum bakın. Bir kere doladım. Yatırdım. 1, 2, 3. Tığla göstereyim. 1, 2, 3. Buna geri geri buraya yapacağız. Hemen bunu buradan çıkarıyorum. Bu şekilde geri geri saydığınızda hiçbir şekilde yanlış olmaz arkadaşlar. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 kere doluyorum ve bu lastik yapmış olduğumuzdan tekrar lastik alıyorum. Bu şekilde gözükecek. Şimdi tekrar gösterelim. Evet, bakın arkadaşlar, modelimiz oluşuyor. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Burada 1 2 3 tane ayırıyorum yine. Şu sondakine atıyorum. Şuradan geriye geldim. 1, eğer burada ilmekleriniz uymazsa aynı yerde artırma yapabilirsiniz bir tane arkadaşlar. Ben de şu anda yapacağım, mesela aynı yere 2 tane battım.
ipimi doluyorum. Yapıyorum. Burada 2 tane zincir çekmiştik başlarken. Birlikte birleşimimizi yaptık. Şimdi bir zincir çektik. Yanındakinden başlıyorum. 1. Örgümüzün ters yüzündeyiz. 2 3 4 tane yaptım. Şimdi bakın burada bu 2 tane lastiğimizin birleşim noktası burası. Şu tam ortaya, yani şu boşluğun üstü arkadaşlar. Bakın boşluğun üstü. Bu ortaya, buradaki ilmeğimize batmıyoruz. Çünkü bunların birleşimi. Eğer buraya batıp buraya da batarsak artırma yapmış oluruz. O yüzden bunu atlıyorum. Hemen yanındakinden sık iğne ile devam ediyorum. Bakın 1 2 3 4 tane yapıyorum. Bir taneye atlıyorum. Diğerinden başlıyorum. Atlama yerini tekrarlıyorum. Bakın atlama yeri şöyle döndürdüğünüzde şu 2 tane lastiğin birleşimi zaten burası. Şöyle elinizle de şöyle baktığınız zaman görürsünüz birleşimi. O yüzden bunu atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. Bunu atlıyorum. Buradan devam ediyorum. Atladıktan sonrasını sayarsanız da kolaylık olur. 1 2 3 4 yaptım. Bunu atlıyorum. Bakın ikisinin birleşimi. Bu ikisinin birleşimini eğer dediğim gibi yaparsak artırma yapmış oluruz. O yüzden bunu atlıyorum. Buradan devam ediyorum. Bunu atlıyorum. Buradan devam ediyorum. Zaten öbek öbek farkındaysanız bakın öbek öbek gidiyor zaten. Burada 4 tane var. Burada 4 tane var. Öbek öbek gidiyor. Bunu atlıyorum. Buradaki öbeğe geçiyorum. Elinizde daha net göreceksiniz. Burada zaten bu boşluğun hemen ortasına atlamış oluyoruz. Bakın burası boşluk, hemen üst noktasını atlamış oluyoruz. Ara boşluğumuz üst noktası. Ara boşluğumuz üst noktası. Ne yaptım? Bakın ara boşluğumuz üst noktası, atladım. Ara boşluğumuz üst noktası, atladım onu. Öbeğimize geçtim. Her öbek 4 taneden oluşuyor. Ara boşluk üst noktası, atladım. Boşluk. Karıştırırsanız boşluktan hesaplayın. Öbeklerimiz 4 tane trabzandan oluşuyor. Neden? Çünkü 3 tane atlıyoruz. 4.'yü yapıyoruz. 4 öbekten oluşuyor. O yüzden eğer o ortaya da yaparsak orayı 5 tane yapmış oluruz ve artırım yapmış oluruz. O yüzden şöyle bir tane atlıyorum. İkinciden devam ediyorum. Evet, başlangıç noktama kadar bu şekilde geleceğim. Bakın boşluk, hemen üstüne atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. Boşluk, hemen üstüne atlıyorum. Buradan devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Yine 4 tane yaptım. Burada bir tane zincir çekmiştik. Hemen onunla birleşimimizi sağlıyoruz arkadaşlar. Döndürüyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Burada bakın tam ortadaki şurada tam ortadakini baz alacağım artık. Bu ortadakini baz alarak yapacağım. Yani şurada 3 tane var. Bakın şurada 3 tane var. Altta. Bu 3 tanenin tam ortasındaki. Şöyle 2 lastik arasında 3 tane trabzanım var. 1, 2, 3. Hemen ortasındakini alacağım. Zaten atlayınca da 1, 2, 3 tane atlamış oluyoruz. Bu şekilde. Yine 2 kere doladım. Bakın. 1, 2 kere doluyorum. Buraya girdim.
Evet. İpimi bir kere doluyorum. Ne yapıyoruz? Buradan geriye doğru sayacağız. Nereden geriye doğru sayacağız? Şu lastiğimizi yapmış olduğumuzun hemen üst noktasından. Bakın şöyle tuttuğunuzda belli oluyor. Hemen bakın buradan 1, 2, 3. Şuradan, şuradaki ilmekten şöyle tekrar bakın. Şunu yatırayım. Kırmızı tığımla göstereyim. Lastik yapmışım. İlmeğimiz bu. Üst noktası 1, 2, 3. Buradan ilmeğimizi takacağız. Geriye doğru saydığınızda hiçbir şekilde yanlış yapma ihtimaliniz ortadan kalkar arkadaşlar. 1, 2, 3. 2 kere doluyorum ve bu lastik yapmış olduğumuzda tekrar lastik yapıyorum. İpimi doluyorum. Yine ne yapıyoruz? Buradaki 3 tanenin, bakın burada 3 tane var. Yani şu iki lastik arasında 3 tane ilmeğim var. Bunun ortasındakini alıyorum. Bu değil, yanındaki. Bu ortasındakini alıyorum. 2 2 3 kere de çıkarıyorum. İpimi doladım. Geriye doğru sayıyorum. Lastik yapmış olduğum 1 2 3. ilmeğimden alıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum burayı. 3 2 kere doluyorum. Ve lastik yapmış olduğumuzdan tekrar lastik alıyorum. İpimi 2 kere doluyorum. Geliyorum buraya. Buradaki iki lastik arasında ortadaki 3 ilmeğimin ortasındakinden alıyorum. 2 kere doluyoruz tığımıza. Ortasındakinden alıyorum. İpimi doluyorum. Geriye doğru sayıyorum. Lastik yapmış olduğumun hemen üst noktasından 1, 2, 3. Trabzanlar ikili trabzan şeklinde olacak. İki kere doluyorum. Ve yine aynı lastik yapmış olduğumuz trabzana lastiğimizi yapıyoruz. Şuradaki lastiği yapmadan geçmişim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna gelelim. Şöyle göstereyim bakın. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki öbeğimizi de yapıyoruz. Lastikli kısmımızı. Ve burada çekmiş olduğumuz bu iki zincirle de birleştiriyoruz. Şimdi bir zincir çektim, döndürdüm. Yanındakinden başlıyoruz. Sık iğne yapıyorum, döndürüyorum. 2 3 4. Bakın 4 tane yaptım. Bir tane atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum.
2, 3, 4. Boşluğun hemen üstündeki ilmeğimizi atlıyoruz. 4 tane yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz. O şekilde yanlış yaparım diye düşünüyorsanız bakın alt boşluk hemen üstü. Bunu atlıyorum. Buradan devam ediyorum. Öbeklerimiz hep dörtlü. 3 tane atlıyoruz. Bir tane şu önde hani 3 atlayıp bir tane diğer dördüncüden lastik alıyorduk. O yüzden burada 4 tane aslında bizim trabzanımız var. Bakın şöyle tuttuğumuzda 4 tane trabzanımız var. O yüzden 4 trabzanımızı yapacağız. Ve bu boşluğun üstündekini atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. Sayarak ilerleyin. Yanlış yapmayın. Her sırada sayınız eşit olsun arkadaşlar. Bakın hemen boşluğun üst noktası, atlıyorum. Yanındakine geçiyorum. Boşluğun üst noktası, atlıyorum. Yanındakine geçiyorum. Evet, sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna geldim. Burada bu bir tane zincir çekmiştik. Onunla birleşimimi yaptım ve içinden kaydırdım. Döndürüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2. Yine ne yapıyoruz? Bu iki lastiğin arasında kalan 3 tane trabzanımın ortasındakinden lastiğimizi alıyoruz. Tığımı 2 kere dolayacağım. Yine ne yapıyorum? Geriye sayıyorum. 1, 2, 3 tane geriye saydım. Trabzanlarımı yapıyorum. Ve bu lastik tığıma geri dönüyorum. Evet, yine 2 kere doladım. Şimdi buradan sonrası artık hep aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle bir koyalım modelimizi. Bakın çok şık, güzel bir model oluyor. İnşallah sonuna kadar bittiğinde de çok güzel olacak. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Kaç santim yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Bu kol altı kısmına kadar gelmemiz gerekiyor. O kısma kadar yapalım. Ben yaptıktan sonra sizlerle kaç santim ördüğümü paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben tamamladım. Koltuk altına kadar geldim. Benim buradan bu kısma kadar toplam 22 santimlik bir ölçüm var. Ben bu ölçüyü neye göre belirledim? Hemen şöyle yine ölçü tabloma alıyorum. Ne demiştik? Ben 12 ay olarak yapıyorum. Burada kol evine kadar uzunluk diyor. Kol evine kadar uzunluk, yani bu benim yapmış olduğum kısım 21-22 diyor. Ben 22 olarak yaptım. Sizler örnek veriyorum 24 ay yapıyorsanız eğer 25 santim, 5 yaş yapıyorsanız eğer 27 santim yapmanız gerekiyor. Bu kısmı. Şimdi burada ben bir takım işaretler yaptım. Bu işaretleri de ikiye katladım. Bakın başlangıç, yani örgü yerim, birleştirme yerim tam kenarda kalacak şekilde bunu katladık. Kenarda bir tane örnek boşluğum. Burada da yine bir tane örnek boşluğum var. İkincilerin de tam orta, yani üçüncü hani lastik yapmış olduğumuz kısım var ya arkadaşlar, trabzan. Bu. Buradan ilmeğimi takıyorum. Yine burada da o şekilde. Kaç yaş yapıyorsanız yine aynı şekilde benim gibi yapabilirsiniz. Kenarlardan birer tane bırakın. Eğer yetişkin yapıyorsanız ikişer tane bırakın arkadaşlar. Hani kol daha geniş olsun. Birer tane bu şekilde kenarlardan birer örnek bırakıyorum ve işaretleyicilerimi takıyorum. Arka kısmına geldim. Yine aynı karşılıklı olarak kenarlardan birer tane bıraktım ve buralara yine ilmek sabitleyicilerimi taktım. Şu şekilde karşılıklı olarak denk gelmiş oldular ve açmış olduğum zaman da 1, 2, 3, 4 tane örneğim var burada. İki işaret arasında da 2 tane örneğim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın.
2 işaret, işaretleyicilerimle 1, 2, 3, 4, işaretleyicilerimin arasında da 2 tane örneğimiz mevcut. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi örelim. Evet, döndürüyoruz modelimizi. Sık iğne sırasındayız. Modelimizi döndürüyoruz. Bir zincir çektim ve sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bunu atlıyorduk. Bu tam üstündekini geçiyoruz buraya. Bu işaretleyicinizi kaldırmayın. Şimdi biz burada kalmış olduğumuz için buraya kadar sık iğne ile gelmemiz gerekiyordu. Burası bizim işaretlemiş olduğumuz yer. Yani şimdi az sonra daha net göreceksiniz. Yani şu anda sık iğne gidiyoruz arkadaşlar. Bu işaretleyicinizi buradan çıkarmayın. Çünkü dönüşte nerede kalacağımızı bilmemiz açısından. Şimdi yine bunu atlıyoruz. Bakın işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Bunu çıkarabilirim. Evet. Döndürüyorum. Döndürüyorum. Çünkü burada benim işaretleyicim vardı. Bu kısımda benim kol kısmımdı. O yüzden döndürdüm. Şöyle bir zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Yakınlaştırayım. Bir zincir çektim. Hemen bakın şöyle dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. İpimi 2 kere doluyorum. Şimdi buraya geçiyoruz arkadaşlar örneğimize. Burası bizim başlangıç noktamız olacak. O yüzden burada örneğimizi devam ettirmedim. Burada sonlandırmış olduğumuz için burada bir trabzan yaptım. Ve bu örnekli kısma geçiyoruz. Yine ortasındakinden alıyorum. İpimi doladım. Aynı örneğimizi nasıl yapıyorsak aynısı gibi yapıyoruz arkadaşlar. Yine 2 kere doluyorum. Aynı örneği yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. O yüzden anlatmıyorum. Çünkü alt kısımlarını yaptık. Aynısı gibi devam ediyoruz. Ben burada sadece son kısmı sizlerle paylaşacağım. Şimdi sonuna kadar yani sonu dediğimiz neresi arkadaşlar? Bakın şöyle göstereyim. Şu işaretimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, işaretleyicimin olduğu yerin bakın bir öncesindeyim. İşaretleyicim burada. İpimi doluyorum. Bu işaretleyicimin olmuş olduğu kısma trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle çözeyim bunu. Tam şu ortadakinin üzerindeki trabzan yapıyorum. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir ve devam ediyoruz. Sık iğne. Bunu atlamayı unutmayın.
Şimdi başlamış olduğumuz şu noktaya kadar sık iğne ile gelelim arkadaşlar. Evet, başlamış olduğumuz noktaya kadar geldim. Bunu atlıyorduk. Hemen geçtim buna ve sık iğne ile bitirdim. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Tekrar 2 kere doladım. Ve ne yapıyoruz? Hemen şuradan yine lastiğimizi alıyoruz. Örneğimizi devam ettiriyoruz. Sonlarda bir trabzan. Sık iğne ile bitirdik. Döndüm, dibine trabzan yaptım. Şimdi bu kısma geçiyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şuradaki trabzanımın üzerine, sık iğnemin üzerine sık iğne yapıyorum. Trabzan yapıyorum bitişte. Döndürdüm. Bir zincir ve sırayı sık iğne olarak gidiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde devam edeceğiz. Buraya kaç santim yapacağım? Bu kısmı. Tekrar göstereyim. Bakın burada kol evinden sonra uzunluk diyor. Kol evine sonra uzunluk diyor. Yani şu anda bizim yapmış olduğumuz kısım 11 santim, hatta 12 santim gibi de yapabilirim arkadaşlar. Birazcık daha kol kısmının geniş olmasını istiyorum. O yüzden 1 santim daha uzun yapacağım o kısmı ben. Şimdi bu ön kısmı uzatacağız. Daha sonrasında orayı bitirdikten sonra ipimizi keseceğiz burada. Daha sonrasında bu arka kısmı yapacağız arkadaşlar. Arka kısımdan yine buradan takacağız ipimizi. Şimdi buraya yapmış olduğumu varsayıyorum. Burayı da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ipimi birazcık uzatayım. Bakın, bunu bu şekilde koyduk. Bizim sık iğne gitmemiz gerekiyor. Eğer bu taraftan başlarsam, bakın eğer buradan başlarsam ipimi buradan taktığımı varsayalım. Ters döndüreceğim. O zaman ne yapacağım? Bu tarafa doğru gitmem gerekecek. Şöyle göstereyim. Bu tarafa doğru gitmem gerekecek. O yüzden ne yapıyorum? İpimi buradan takıyorum arkadaşlar. Şöyle azıcık uzatayım. Evet, böyle daha iyi oldu. İpimi bu taraftan takacağım. Bakın, takıyorum ipimi buradan. Taktım. Döndürüyorum. O zaman ne oluyor? Bu tarafa doğru sık iğne ile gitmiş olacağız. İşaretleyicim kalsın. Sizler bu kısma geçtiğinizde sökebilirsiniz. Şimdi çıkarabilirsiniz istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar şöyle ne yapıyorduk? Bu kısımları atlıyorduk. Burayı da yine sizlerle paylaşayım. Ön ve arka kısmını yaptıktan sonra gelmek için, hani hem videoyu uzatmamak adına. Evet, şimdi buraya kadar, şu işaretleyicimin olduğu yere kadar sık iğne ile gelelim. Bakın, işaretimi takmış olduğum yere kadar geldim buraya. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. İpimi doluyorum ve buradaki
örnek kısma geçiyoruz. Bu kenarda trabzanımız olacak. Bu örnekli kısımdan devam ediyorum. Evet, bu kısmı da yine aynı şekilde arkadaşlar arka taraftaki gibi öreceğiz. Bu ön kısmı ilk yapmış olduğumuz kısmı yaptıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Daha sonrasında buraya geliyoruz. Bu kısmı da yaptıktan sonra ipimizi kesmeden bekleyeceğiz. Bu yaka kısmının oyuntusunu vereceğiz arkadaşlar. Şimdi yapıp gelelim. Evet, süveterimi tamamladım. 12 santim öreceğimi söylemiştim. Ördüm. Şimdi bakın şöyle iki taraflı olarak ördüm. İkisi de eşit bir şekilde iki taraflı olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi omuz kısımları için ayrımlar yapacağız. Yani hem yaka kısmını ayırmış olacağız hem de omuz kısımlarımızı birazcık daha uzatmış olacağız. Şimdi bakın ben böyle kenardan iki tane örnek ayırdım. Üçüncü örneğimin de hemen baş kısmıyla kısmına işaretleyici taktım. Yine bu taraftan da aynı iki tane örnek ayırdım. İşaretleyicimin baş kısmına işaretleyicimi taktım. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Yine arka tarafta da aynı işlemleri yapacağız. Bir iki tane örneği atlıyorum. Hemen üçüncü örneğimin baş kısmına şöyle işaret takıyorum. Bu kısımdan da yine bir iki tane atlıyorum. Hemen şöyle bakın üçüncünün şöyle baş kısmına işaretleyicime takıyorum. Evet. Döndürdüm. Şimdi en son burada ipimizi bırakmıştık. Sık iğne sırasındayım şu anda. Şimdi başlayalım yapmaya. Bir zincirimi çektim. Sık iğne ile bu işaretlemiş olduğumuz yere kadar gelelim. Yine buradaki atlamayı yapıyoruz arkadaşlar. Yapmazsak eğer artırma yapmış oluruz. Ona dikkat edelim. Evet, işaretleyimin olduğu yere geldim. Şimdi döndürüyorum. Bunu buradan çıkarabilirim. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum iki kere. Şimdi buradaki örneklerimizi yapacağız. Hemen yine ortasındakine, şu ortasındakinden lastiğimizi alıyoruz. Bu sonda da iki tane trabzan yapacağım. Bir, iki. Evet. Döndürüyorum. Bir zincir. Devam ediyoruz. Sık iğne ile. Yine döndürüyorum. Bir zincir. Şöyle dibine trabzan yapıyorum. İpimi iki kere doluyorum. Örneğimi yapıyorum.
Sonda 2 tane trabzanımız vardı. O 2 trabzanı da yine yapıyoruz. Evet, bir sıra daha yapacağım. Tekrar döndürüyorum. Bir zincir. Dibine sık iğne. Yine döndürüyorum. Bir zincir, dibine trabzan yapıyorum. Üçüncü sıramızdayız şu anda. Yani örnekli üçüncü örnek sıramızdayız yakada. Sonda 2 tane trabzanım vardı. Da yapalım. Bakın şöyle bir şimdi yaka kısmına bir sıra daha yapmamız gerekiyor mu? Evet, buradaki kısım yeterli benim için. Yaka kısmı şöyle ölçüde vereyim. Bakın 4 santim kadar bir omuz kısmı ayırdım. Şimdi diğer, buradaki ipimizi birazcık şöyle uzunca keseceğiz. Önce bir zincir atalım buraya. Ve buradaki ipimizi birazcık uzunca keseceğiz. Çünkü bu yaka kısımlarını birleştireceğiz buradaki iple birlikte. Evet, bu tamam. Şimdi geldik bu kısma. Buranın da yine yaka kısmını yapalım. Şimdi sık iğne sırasında olduğumuz için döndürüyoruz ve buradan başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Dibine de bir tane sık iğne yapınca bu buradan artık sökülmez. Her birine sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Şurada atlama yapmadım galiba. Evet. Döndürüyorum. Şimdi bakalım. Burada tam kol kısmında 2 tane trabzan ayırmıştık. Şimdi burada da yine kol kısmında 2 tane trabzanımız olması gerekiyor. Onun için şöyle bir tane zincir çekiyorum. Dibine trabzanımı yapıyorum. Ve yanındakine de trabzan yapıyorum. Burada 2 tane trabzanımız var. Neden? Çünkü bizim burası kol oyuntusu olan kısım. Burada da kol oyuntusu olan kısımda 2 tane trabzanımız kalmıştı. Evet, şimdi ipimi 2 kere doluyorum ve örneğimizi kuruyoruz. Burada da yine 3 sıra örnek kuracağız. Evet. Burada yaka kısmında kaç trabzan vardı? Bir trabzan vardı. O zaman ne yapıyorum? Burada yine bir tane trabzanımız olacak. Şuradaki lastiğimizi yapmamışız. Atlamışım.
Böyle bazen unutabiliyoruz. Ama sonra sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir süeteriniz olsun istiyorsanız böyle hatalarınızı da mutlaka sökün. Evet, yine döndürüyorum. Bir zincir, dibine sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Evet, buraya da yine 3 sıra olacak şekilde, yani buradaki gibi 3 sıra, 1 2 3 sıra örnek sırası olacak şekilde tamamlayalım. Evet, yine burası da tamamlandı. Bir zincir çekiyorum. Yine burayı da burayı kısa keseceğim arkadaşlar. Diğer taraftan birleşimimizi yapacağız çünkü. Evet, bu ipleri en sonda gizleriz. Şimdi arka tarafa geldim. Burada yine aynısı gibi, öndeki gibi yapalım. Şöyle bakıyorum. Şuradan takmam lazım. Ters kısımdan gideceğimiz için bu kısmı şöyle buradan takacağız. Ters yüzünden takacağız arkadaşlar. İplerimizi. Bunları da yürütelim içinde. Şöyle sık iğne ile gidiyoruz. İşaretleyicimin olduğu yere kadar. Diğer tarafta nasıl yaptıysak bu tarafta da yine aynı şekilde olması gerekiyor. Şimdi oraya kadar gelelim. Evet, bunu artık çıkarabilirim. Şimdi döndürüyorum. Burası yaka kısmımız. Yaka kısmımızda diğer tarafta kaç tane trabzanımız vardı? Bir tane trabzanım vardı yaka kısmında. O zaman ne yapıyorum? Buraya bir tane yine trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Dibine trabzanımı yaptım. 2 kere doluyorum ve örneğimi kuruyorum. Evet. Kol kısmında kaç tane vardı? 2 tane vardı. O zaman burada da yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kısmı da yapalım. Daha sonra burayı da yapalım. En son birleştirme ile devam edeceğiz. Evet, şimdi dikişimizi yapalım. Omuz kısımlarının dikişini yapalım. Bu kısmı ben yaptım. Diğer kısmı da beraber yapacağız. Bakın bu şekilde birleştirdi. Hiç belli bile olmuyor. Şimdi buradan da yine iğnemi, ipimi uzun bırakmıştım. Takıyorum. Karşısındaki ilmekten öncelikle çektim. Bakın. Şimdi buradayım. Karşıdan görüyorum, bakın karşıdaki ilmekten buradayım. Karşıdaki ilmekten geçiyorum. İçinden geçiyorum. Karşı tarafta buradaki ilmekten geçiyorum. Karşıdan geçiyorum. Bakın karşıdayım. Buradan değil de direkt bu kısmı şöyle iç kısımdan yapıyorum. İlmeklerimizi sırayla bir karşıdan bir bu taraftan olacak şekilde ilmeklerimizi ilerletiyoruz. Şöyle hafif de sıkalım. İlmek atlamamaya özen gösterin ki karşılıklı olarak denk gelsin. Bu şekilde yaptığımızda dikiş izi hiçbir şekilde belli olmuyor arkadaşlar.
Evet. Tekrar şöyle bir düğüm gibi yapalım ki burada bir sökülme olmasın. Tamam. Şimdi ipimizi şöyle döndürüyorum ters kısmını. İğne ile birlikte iç kısımda yürüteceğiz. Tamamdır. Omuz kısımlarını böylelikle birleştirmiş olduk. Evet. Şimdi yaka kısmının lastiğine gidelim arkadaşlar. Şimdi bunun için bir küçük numara tığ aldım. Eğer başka tığınız yoksa aynı tığla da devam edebilirsiniz. Şöyle şu birleşim yerinden tığımı takacağım. Bir zincir, şöyle hemen dibine de bir tane de trabzan yapıyorum dip kısmına. Devam ediyorum. Yaka kısmını trabzanla döneceğim. Böyle aynı yerlere trabzan yapmayın. Aynı yerlere iki kere yapmayın yani. Şöyle birazcık atlayalım. Bakın buraya yaptım. Buraya yapıyorum. Yani aynı yere trabzan yapmıyorum. Ve burada da sırayla atladım burayı. Boşluk oluştu. O zaman demek ki atlamamam gerekiyor. Buraya da batıyorum. Burada her bir ilmeğimize trabzan yaparak ilerliyorum. Bir üst sırada bu kısımda boşluk oluştuğu için trabzanla atlayarak yaptığım için boşluklar oluştu. O yüzden her bir ilmeğime bir kere battım. Normalde sık iğne yaparken biliyorsunuz bir taneye atlıyorduk. Bir marullanma olursa tedirgin olmayın. Üst kısımda lastiğimize gideceğiz. O lastik kısmında eksiltmeler yapacağız burada. O yüzden hani endişeniz olmasın. Neden benimkisi marullandı diye. Şimdi diğer yakaya gelene kadar yani başlamış olduğumuz noktaya kadar aynı şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi lastiğimizi yapıyoruz. Bakın bir tane ön lastik yapıyorum. İlmeğimin altından girdim. Bir tane de arka lastik yapıyorum. Örgümün arka yüzünden öne doğru geliyorum. İlmeğimin üzerinden geçtim. İpimi aldım ve geri çıktım.
Şimdi burada eksiltme değil, tam yaka kısmına geldiğimizde eksiltmeler yapacağız. Şu anda omuz kısmındayım. Şurada ipi alalım dışarıya. Evet. Yaka kısmına geldik mi bir bakmam lazım arkadaşlar. Evet, şu anda yaka kısmına geliyorum. Şimdi bakın. Burada bir dakika, şunu da alalım. Önden. Evet. Şimdi burada arka lastikte kesimlerimizi yapacağız. 2 tane ilmeğim var. İpimi doluyorum. Bu 2 ilmeğin ikisini de tek seferde alıyorum. Arka taraftan. Şimdi burada öbeklerimiz kaç taneydi? 4 taneydi. Yani altta hani 3 trabzan, bir tane de lastik, 4 trabzan şeklindeydi. O zaman 4 tane örüyorum. Lastik olarak. 1, 2, 3, 4. Arka lastikte kesimimizi yapmamız lazım. O yüzden 5 tane ördüm. Şimdi bir tane yine keseceğim. Ne yapıyorum? Arkadan öne doğru geliyorum. Bu 2 ilmeğimin üzerinden geçtim ve geri çıktım. Böylelikle burada bir tane eksiltme yapmış olduk. Şimdi yine 5 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar arkadan öne doğru geliyorum. İkisinin üstünden gittim ve aldım. Böylelikle bir tane daha eksiltme yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir eksiltme yapıyorum. Burada da yine 3 tane yaptım ama şimdi kenar kısmına geçeceğim. Yani bu kısma geçeceğim. O yüzden burada yine bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Çünkü başka üst kısımlarda eksiltmemiz olmayacak. Şimdi artık eksiltme yapmadan devam ediyorum. Çünkü omuz kısmına geçtim. Omuz kısmında eksiltme yapmıyoruz. Omuz kısmını normal örelim. Bakıyorum. Evet. Şimdi burada yine şöyle yaptık. Hemen eksiltmemizi yapıyoruz. Ön tarafa geldim çünkü. Yine 5 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyoruz? Arkadan öne doğru geliyorum. 2 ilmeğimin üzerinden geçtim ve trabzanımı yaptım. Evet, yine 5 tane örelim. Beş ördük, bir kestik. 1, 2, 3, 4, 5, kestik.
3. Ne yaptık? 3 tane yaptık yine. Burada yine bir tane kesiyorum. Çünkü omuz kısmına geliyorum. Omuz kısmında kesimimiz olmayacaktı. Şimdi omuz kısmını tek tek yapıyoruz. Ve birleştiriyorum. Evet. Bir zincir. Şimdi bakın bu şekilde baktığımızda ön kabartılar, yani önde böyle kabartı şeklinde duranlar ve arka kısımda küçük ilmeklerimiz var. Bunun için ne yapıyoruz? Şöyle önde olanları önden alıyoruz. Burada herhalde hata mı yapmışım? 2 tane ön lastik yapmışım. Evet, önden olanları önden alıyoruz. Arkada kalanları da arkadan alıyoruz arkadaşlar. Önden olanı önden alıyorum. Arkada kalanı da arkadan alıyorum. Bakın önde olanı önden alıyorum. Arkada küçük kalanı da arkadan alıyorum. Önden olanı önden. Arka tarafta küçük kalanı da arkadan alıyorum. Şimdi bu şekilde lastiğimizi örelim. Bu sırayı öreyim. Muhtemelen bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Bu sırayı ördükten sonra karar vereceğim. Ben size söyleyeceğim. İkinci sıradayım. İkinci sırayı bir örelim bakalım. 2 sıra örmüş oldum. Üçüncü sıraya gitmedim. Gayet iyi toparladı. Ama siz buradaki lastiğin eğer birazcık daha geniş olmasını istiyorsanız bir sıra daha gidebilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum. Daha sonrasında bunu iç kısımda yürütürüz, kaybederiz. Şimdi geldik kol kısmına. Yine kol kısmında ince tığımla yapacağım. Dediğim gibi ince tığınız yoksa arkadaşlar aynı tığla da devam edebilirsiniz. Ben ince tığ kullanma sebebim birazcık toparlaması için. Şöyle buradan yine ipimizi takıyoruz. Bir tane de sık iğne yapıyorum olduğu yere. Evet, bir tane zincir çektim. Şimdi trabzanlarla gidiyorum. Yine normal bütün ilmeklerime tek tek trabzan yapacağım. Bir üst sırada zaten kesim yapacağım. Bunun için hepsini tek tek yapıyorum. Burada kesimimizi, bir üst sırada kesimimizi yapacağız arkadaşlar. Aynı yerlere 2 kere batmayın. Sıra sıra batarak ilerleyin. Evet, bu şekilde trabzanla sıra sonuna kadar gelelim. Dediğim gibi her birine bir kere, aynı yerlere 2 kere batmıyoruz. Buraya battım, buraya geçiyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada bir zincir çekmiştik. Onunla birleştiriyorum. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Şöyle dibine bir tane lastik yapıyorum yine yakadaki gibi. İpimi doluyorum. Şimdi burada bir tane kesim yapacağız. Ne yapıyorduk? İpimizi doluyoruz. Arka lastikler her zaman kesimlerimizi yapıyoruz. Bunların ikisini tek seferde alıyorum. Böylelikle bir kesim yapmış olduk. Şimdi 3 tane iğne yapıyorum. 1 2 3. 3 tane yaptım. Burada bir tane daha kesim yapacağım. Şöyle geldim. İkisini arka lastikte yapıyoruz kesimlerimizi. Evet, 2 tane kesimimiz olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Kol kısmında kesim yapmayacağım. Sadece alt
Başlangıç yerimde yaptım 2 kesim. Yine biterken de o başlangıç yerinde, bitiş yerinde de yine kesimlerimiz olacak. Yaparken de çok gevşek lastiklerimizi yapmayalım. Birazcık toparlasın. Şimdi bu kısma kadar, şuraya kadar gelelim. Geldim kolla koltuk altı kısmı yerindeyim şu anda. Şimdi arka lastikteyim. Burada bir tane kesim yapıyorum. Yani 2 ilmeği bir alıyorum. Örüyorum şimdi 3 tane. 1 2 3. Bir tane daha kesim yapıyorum. Geldim ikisinin üzerinden geçiyorum. Evet, başta ve sonda birer tane kesim yapmış olduk. Birleştiriyorum. Evet. Bir zincir. Şimdi buradan sonra artık kesim yapmayacağım. Bu lastik sırasında 2 sıra daha örelim. Sonrasında da şöyle kolu sonlandıralım. Aynı yakadaki gibi. Bakın arka tarafta küçük kalan ilmeklerimizi arkadan alıyorum. Öndeki kabartıları da önden alıyorum. Arkadaki küçük kalanları arkadan alıyorum. Öndekileri de önden alıyorum. Evet, şimdi bakalım nasıl gözüküyor. Evet, kol kısmımız bu şekilde. Şimdi bu sırayı yapacağım. Muhtemelen 2 sıra daha yapacağım. Söyleyeceğim size kaç sıra yaptığım arkadaşlar. Evet, kol kısmımızı 3 sıra ördüm. Yani trabzan sırası artı 3 sıra lastik sırası ördüm arkadaşlar. Ve bu şekilde toparlamış oldu. İyice gördüğünüz gibi. Şimdi bu kısmı da yine aynı buradaki ne yaptıysak bu kısmı da aynısı gibi yapalım. Ve son haliyle gelelim süveterimizin. Arkadaşlar ben kolumu tamamladım. İki kolumuz da tamamlandı ve gördüğünüz gibi lastik kol kısmını toparladı. Yani ilk başta böyle hani geniş görünmesi sizin gözünüzü korkutmasın. Lastikle birlikte toparlıyor gördüğünüz gibi. Ve tamamlandıktan sonra ortaya çok şık çok güzel bir süveter çıkmış oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Elimden geldiğince kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sorun. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beğeni ve yorumlarınıza da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.